ChatGPT artık sadece mail hazırlamıyor. Artık aktif olarak maillerinizi sürekli tarıyor ve sizin yerinize eğer siz onay verirseniz cevap bile yazıyor. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor? ChatGPT'nin özelliği sayesinde artık Gmail hesabınıza bağlanabiliyor ve Gmail'deki verilerinizi aktif olarak okuyabiliyor ve sizin yerinize sizin istediğiniz cevabı profesyonel bir şekilde hazırlayarak o maili gönderebiliyor. Evet, yanlış duymadınız. Peki ne kadar güvenilir diye sorguladığınızda tabii ki hiç kimse bu konuda size güvenlik konusunda kesinlikle hesabınıza hiçbir şey olmaz diye kimse böyle bir güveni zaten veremez. Ben de veremem. Çünkü ben OpenAI değilim. Fakat OpenAI sizin Gmail'inize mi kaldı diye sorduğunuzda en azından biraz olsun güveninizi kazanmış olabiliyor. Çünkü zaten OpenAI'nin elinde milyon dolarlık belki trilyon dolarlık şirket var. Yani sizin Gmail hesabınızı neden ele geçirsin veya çalsın diye düşündüğünüzde aslında biraz daha güvenmiş oluyorsunuz. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz? Öncelikle bu adımlara geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu tarz videoları seviyorsanız da yorum olarak bana desteğinizi göstermenizi istiyorum. Çünkü YouTube tarafına olabildiğince özen göstermeye çalışıyorum ve elimden geldiğince kaliteli videolar oluşturmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz Instagram, TikTok ve YouTube Shorts'ta aşağı yukarı her gün bir gün aralıklarla diyelim dikey içerikler üretiyorum ve bunu sürekli olarak neredeyse 2 yıldır yapıyorum. Ve aktif olarak artık YouTube tarafına da geçmeye başlıyorum ve YouTube'da içerik bulmak ve o içeriği çekmek gerçekten çok zahmetli. Ben bu konuda sizin desteğinizi gerçekten çok istiyorum. O yüzden bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum olarak destek atmayı kesinlikle unutmayın. O zaman nasıl yapıldığını gelin bir bakalım. Evet, şimdi ChatGPT'ye geldik. ChatGPT'nin web sürümüne girmeniz lazım. Veya bunu telefondan da yapabilirsiniz aslında. Fakat telefondan ne kadar kullanışlı olur derseniz ben o konuda çok da size bir şey söyleyemem aslında. Olabildiğince siz şey üzerinden devam edin. Web üzerinden devam edin. Burada öncelikle yapmamız gereken şey Gmail adresimizi bağlayacağız. Peki bunu nasıl bağlayacağız? Buradan geliyorsunuz ve ayarlar diyorsunuz. Ayarlara geldiğinizde bakın burada eklentiler kısmını göreceksiniz ve burada aşağı doğru kaydırdığımda burada Gmail'i zaten görebiliyorsunuz. Sizde bu kısımda Gmail gözükmüyorsa burada biraz aşağı iniyorsunuz ve tüm eklentilere göz atlıyorsunuz. Burada direkt olarak Gmail yazdığınızda zaten aktif olarak buraya Gmail gelecek. Buraya geliyorsunuz ve buradaki Gmail bağlan kısmına tıklıyorsunuz. Ve zaten bilgisayarınızda Gmail adresiniz otomatik olarak açıksa size bir pop-up ekranı çıkıyor. Bu ekranda devam et ve izin ver dediğinizde Gmail adresiniz OpenAI tarafından erişilebilir oluyor. Tabii ki siz herhangi bir şifre vermiyorsunuz. Sadece OpenAI tarafına benim verilerime erişilebilirsin. Yani benim verilerime eriş izni veriyorsun. Yani tam tarif edemedim ama tabii ki şifrenizi paylaşmıyorsunuz. Şifrenizi değiştirdiğinizde ve artık bunu kullanmak istemediğinizde direkt olarak yine bu panel üzerinden Gmail bağlantınızı kaldırıp güven konusunda bir sorun yaşadığınızda sorunsuz bir şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi peki ne yapacağız? Buradan yeni bir sohbet oluşturuyorum. Bakın videonun en başında da dediğim gibi herhangi bir Gmail'inize girmenize gerek yok. Burada giriyorsunuz ve direkt buraya chat ekranına yazıyorsun. Buraya ne yazalım? Mesela mail adresime son 24 saat içerisinde ne yazalım? İşbirliği konusunda bir mail gelmiş mi kontrol edebilir misin? Ben videodan önce bir test olması için kendi farklı bir kişisel mail adresimden şu anda Gmail'e bağladığım mail adresime bir işbirliği maili gönderdim. Bakalım test edeceğimiz zaman bu işbirliği mailini görebilecek mi? Hemen videoda kayıttan önce gönderdim bu arada. Yeni mailleri de okuyabiliyor, eski mailleri de okuyabiliyor. Fakat ben test etmek için yeni bir mail gönderdim ve sonuçların ne olacağını zaten şu anda hep birlikte göreceğiz. Ben burada herhangi bir kesme yapmıyorum. OpenAI'ın yani ChatGPT'nin bu özelliğini ben tabii ki övmüyorum. Fakat size ne olduğunu göstermeye çalışıyorum. Bakın burada zaten işbirliği mailini buldu ve kendisi getirdi. Arada bir kırpma yapmış olabilirim.
kırpma yapmayacağım dedikten sonra kırpma yaptığım için özür dilerim. Fakat biraz uzun sürdü olması, ne yalan söyleyeyim. Buradaki düşündü kısmını zaten o kadar düşünmedi. Asla o kadar düşünmeden biraz daha fazla uzun sürdü. Nedenini bilmiyorum. Benim network bağlantımla da kaynaklı olabilir. Oturduğum konumda bir yol yapım çalışması var ve sürekli olarak internetlerim kesiliyor, geliyor ve bu oldukça sinir bozucu bir durum. Fakat bu konuda yapacağım herhangi bir şey yok. Elimden geldiğince içerik üretmeye, içeriklerimi yüklemeye devam ediyorum. Bakın burada mailimizi buldu. Evet, doğru maili buldu bu arada. Ben videodan önce böyle bir mail hazırlamıştım. Gayet doğru. Şimdi buraya ne diyelim? Mesela bu maile nasıl bir cevap yazmalıyız diyorum. Bu arada bağlantısını yeni yaptığım için de benim tarafta biraz yavaş olmuş olabilir. Ben bunu zaten test edeceğim ve deneyeceğim. Bu kadar yavaş olup olmadığını da ben zaten YouTube yorumlar kısmında belirteceğim. Şu anda yaşadığım yavaşlık sorunu benden kaynaklı olabilir. O yüzden ben direkt olarak suç bulmayacağım. Biraz deneyeceğim, biraz test edeceğim. Çünkü bunu yaptıktan hemen sonra kayıta geldim ben. Kayıt alanına geldim ve sizlerle birlikte denemek istedim ne yapabildiğini özellikle. Şu anda ne cevap yazabilirim kısmına geldiğimizde de burada yazacağımız cevabı zaten gösterdi. Burada konu zaten onlar konu olarak yazdığı için biz direkt cevap mailini okuyacağız. Buradan işte Elif Hanım merhaba deyip buradan işbirliği hakkında detaylıca bir mail hazırlamış. Zaten siz bunları sıfırdan hazırlasanız gerçekten atıyorum yazım yanlış yapabilirsiniz. Veya ne bileyim herhangi bir soruyu yanlış yazmış olabilirsiniz veya eksik yazmış olabilirsiniz. Ben işbirliği maillerinin tamamını aslında burada kendi mailimi bağlamadan maili kopyalıyorum. Maili analiz ettiriyorum. Nasıl cevap yazabilirim diye yazdırıyorum. Oradan cevapları kontrol ediyorum. Sonra kendim manuel olarak yazıyorum. Kopyala yapıştır yaptığım zamanda da sorun çıktığını ben fark ettiğim için kendi maillerimi en azından ben tamamen manuel olarak yönetiyorum. Size bu özelliği gösteriyorum. Çünkü birazdan göstereceğim özellik sayesinde artık hani hiç telefonunuzun bildirimlerini falan okumanıza gerek kalmıyor. ChatGPT bunu sizin yerinize otomatik olarak yapıyor. Bakın bunu yazdı. Şimdi geldiğimizde buraya geliyoruz ve ne yazalım? Tamam. Bu maile bu şekilde cevap yazıp gönderir misin? Gönderdiğinde de gönderildiği hakkında bana bir bilgilendirme yap diyorum ve ChatGPT'ye bana hazırladığın ve bana taslak olarak onaya sunduğun maili artık direkt gönderebilirsin diyorum. Gönderdiğinde de bana gönderildi konusunda bir teyit olarak cevap yaz. Bana bir bildirim hazırla diyorum ve şu anda zaten bu ekranda şu anda bekliyorum bakalım bu ne kadar sürecek. Evet, şu anda daha önce herhangi bir mail gönderimi yapmadığım için benden şu anda izin istiyor. Ve buradan izin ver kısmına bastığımda şu anda sanıyorum ki maili göndermeye devam ediyor. Çünkü izin verdiğime göre artık bu hazırladığım maili direkt olarak gönderecektir diye umut ediyorum. Ve yine beklemeye devam ediyorum. Evet, şu anda mail gönderildi diye bana test olarak yani dönüş olarak yaptı. Biraz uzun sürdü gerçekten. Fakat neden uzun sürdüğü konusunda herhangi bir fikrim yok. Bunu kendinize siz de deneyin. Tamamen bu yapıyı kurmadan önce bir test edin. Kendinizde mailleri test edin. Bakın burada ben nasıl bir hatayla karşılaştım. Bir hata verdi. Mail yarıda kaldı dedi ve benden ilk baştaki izne tekrar istedi. Ve tekrar izin verdim. Tekrar izin verdikten sonra bana bir bildirim düştü. Mail geldi. Evet, mail geldiğini ben de gördüm. Fakat mail yarıda kalmıştı. Fakat tekrar izin verdiğinde maili başarılı bir şekilde gönderebildi. Fakat karşı tarafa 2 tane mail göndermiş oldum. Bu da güven olarak en azından bir sorun teşkil etmiş olabilir. Yani 2 kere aynı maili göndermek tabii ki bir sorun, bir problem yani. Peki şimdi bunu es geçiyorum. Bu olayı tamamen bırakıyorum. Bu olay zaten siz kopyala yapıştır deyip de kendiniz gönderebilirsiniz. Ama siz bir test edin. Benim bağlantımda mı sorun var? Bağlantımla ilgili mi bir problem var? Şu anda ben bunu test edemiyorum. Sonraki aşamalarda bu videoyu yayına alırken ben de zaten test edeceğim ve size bu sorunun cevabını YouTube yani yorumlarının altında ben size bunun cevabını vereceğim. Test ettim. Başarılı, bir sorun yok. Benim bağlantım kaynaklı oldu. Veya test ettim ama yine devam ediyor diye döneceğim. Buradan zamanlanmış kısmına geliyorsunuz. Zamanlanmış ChatGPT özellikleri kısmına geldik. Burada yapmamız gereken şeyler ne? Mesela her gün 07.30'da bana gelmiş mailleri özetle ve bildirim at, reklamları ayıkla, bana sadece gerçek mailleri sun.
Bu şekilde artık ChatGPT üzerinden planlanmış e-postalarınız, yani planlanmış özellikleri uygulatabiliyorsunuz. Peki bu ne yapıyor? Siz planı verdiniz. Artık ChatGPT bu sol paneldeki, bakın sol paneldeki sohbeti silmediğiniz zaman, sohbeti silmezseniz ChatGPT her sabah 7.30'da sizin mailinize otomatik olarak bağlanıyor ve sizin maillerinizi tarıyor. Herhangi bir mail var mı yok mu size 7.30'da bu konu hakkında bilgilendirme veriyor. Bu özellik çalışıyor mu derseniz, ben bu özelliği zaten aktif olarak kullanıyorum birkaç zamandır. Ben bunu neyde kullanıyorum? Her gün saat 7.30'da son 24 saatte teknolojik gelişme bir haberi var mı? Biliyorsunuz ki içerik üreticilerinin aktif olarak bir paylaşım yapması gerekiyor. Son zamanlarda yayınlanan herhangi bir yapay zeka özelliği olur, herhangi bir yapay zeka olur. Bunu aktif olarak paylaşmamız gerekiyor. Ben de bu özelliği aktif olarak kullanıyorum. Bu videoda da size ChatGPT'nin bu özelliklerini anlatmak istedim ve nasıl kurabileceğinizi gösterdim. Yorumlar kısmında herhangi bir sorunuz varsa yorum olarak atabilirsiniz. Ben bu özelliği videonun sonunda birkaç gün, yani yayınlanana kadar aktif olarak test edeceğim ve yorumlar kısmına bu videoda yaptığımız ve yaşadığımız problemlerin devam edip etmediğini anlatacağım. Evet, bu videoda bu kadardı. Bu videoda gördüğünüz gibi ChatGPT'nin mailinizi kullanabildiğinizi kanıtladık. Yani siz sadece telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan maillerinizi okumadan maillerinizi yönetebileceksiniz. Tabii ki bu özellik gelişecektir. Çok daha verimli ve çok daha stabil bir hale gelecektir. Belki de stabildir. Ben sorun yaşamışımdır, bilemiyorum. Bunu test edeceğim. Bu videoda bu kadar da söylediğim gibi. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Ben de destek olarak bu tarz videoları daha fazla çekmeye çalışacağım. Ve ChatGPT, Claude, Gemini gibi özellikle en aktif kullanılan yapay zekaları size anlatmaya gayret edeceğim. Benden istediğiniz bir içerik türü varsa yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Sizlere o içerik konusunda bilgilendirme yapmak isterim. Sizlere o içerikler konusunda video çekmek isterim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağda solda çıkan sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Orada da dikey içerikler üretiyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.